Bir ya da iki yudum. Direkt tutup da ben bir white chocolate mocha falan alabilir miyim dediğinizde birden sonra sipariş etmeyin. Ama tam bir İtalyan olmadığım için İtalyanların kırmızı çizgisidir. Bu arada macchiato sizin bildiğiniz macchiatolardan değil. Ben peki böyle yapıyor muyum diyorsanız, İtalyanlardaki kahvaltı tatlıyla oluşturulurken herkes birbiriyle günaydınlaşır, selamlaşır. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben İpek. 5 yıldan beri İtalya'da yaşıyorum ve bu kültüre artık böyle bayağı bir hakim olduğumu düşünüyorum. Hatta bazen o kadar hakimim ki Türk kültürü ve İtalyan kültürü arasındaki böyle farklılıkları unutmaya başladım. Tamamen unutmadan durun dedim. Benim bir kanalım var. O kanalıma bu aradaki farklılıklardan böyle mutlaka bahsedeceğim videolar çekeyim. Bugün onlardan bir tanesiyle birlikteyim ve size şöyle güzel bir liste yaptım işin açığı. Çünkü muhtemelen unuturdum. Unutmadan dedim ki şuraya bir yazayım. Bugün bahsedeceğim şey size aslında İtalya'daki barlar ve bu barlarda içebileceğiniz, yiyebileceğiniz şeyler. Türkiye'ye göre bunların farklılıkları, Türkiye'deki karşılığıyla kafe diye çevirebilirim. İsterseniz hemen başlayalım. İtalyanlarda Türklere göre 10 farklı şey. Birinci madde bar kavramı. Bar, İtalya'da her türlü içeceğin alkollü ve alkolsüz servis edildiği yerler ve hatta yanında da atıştırmalıkların olduğu yerlere deniyor. Türkiye'de ise bar sadece alkollü içeceklerin olduğu bir yere deniyor. Bundan dolayıdır ki hatta gece mekanları olarak biliriz. İtalya'da ise tam tersine gece, gündüz hiç saat fark etmez. Hatta saat 5'te, hatta bazen sabahın saat 7'sinde açık barlar bulabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi kavram sadece alkollü içecek üzerine kurulmamış. Bu da ne demek oluyor? Gidip kahvaltı yapabileceğiniz yer de olabilir bar. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Ya da gidip saat 5 gibi böyle aperitivo yapacağınız, işte bir şeyler içeyim, yanında da patates cipsi tarzı şeyler yiyeyim diyebileceğiniz bir yer de olabilir bar. Hatta ve hatta akşam gidip arkadaşlarınızla yemek sonrasında alkol içecekler alabileceğiniz yer de olabilir bar. O yüzden bar kavramı burada çok geniştir. Kafe yerine de gelir, Türkiye'deki bar yerine de gelir, bistro gibi ufak atıştırmalıkların olduğu yer anlamında da gelebilir aynı zamanda. Şimdi diğer maddeye geçiyorum. İkinci maddemiz. Kahve kavramından bahsetmek istiyorum. Espresso kahve demektir direkt İtalya'da. Yani ikisi eş anlamlıdır. Gidip de bir bara ben bir espresso alacağım demezsiniz. Türkiye'de eğer espresso istiyorsanız espresso diye belirtmeniz gerekir. Burada gerekmiyor. Çünkü kafe dediğinizde zaten anlıyorlar ki o espressodur. Ve espresso hangi bardaklarda geliyor derseniz Türk fincanına çok benzerdir. Aynı boyuttadır diyebiliriz. Ama mesela Türk kahvesi nasıl ağzına kadar doldurulur ve köpüklüdür. Espresso ise yarıdan biraz daha fazladır. Çok fazla böyle hani ağzına kadar doldurulmaz. Ve şimdi bundan bahsedeceğim. Nasıl içilir? Üçüncü madde espresso nasıl içilir? Bir ya da iki yudumda içilir. Kesinlikle yarım saat bizdeki gibi oturulup sohbet, muhabbet ederken arada bir yudumlanan, hatta son yudumu da çok soğuk olan bir kahve çeşidi değildir. Direkt bardağa doldurulduğu gibi, servis edildiği gibi, hatta İtalyan barlarda şöyle bir alan vardır. Gidersiniz ve buraya fotoğrafını bırakayım. Gidersiniz ve ayakta bir kahve dersiniz ve onlar size verdiğinde direkt 2 ya da 1 dediğim gibi ben 1'de asla bitiremiyorum. Fabio mesela genelde 1'de bitirir. Çünkü bana sıcak geliyor ama Fabio'ya göre hızlı içilmesi gereken bir şeydir ve o kadar da sıcak gelmiyor galiba ona. Direkt içer. Bütün İtalyanlar dediğim gibi böyledir. Ben artık 2 yudumda, bazen 3 yudumda içebiliyorum. Ama tam bir İtalyan olmadığım için daha bile düşmedim diyebilirim. Dördüncü maddeye geldik. Espresso'nun yanında, Türk kahvesinin yanında olduğu gibi çikolata servisi ya da lokum servisi yoktur. Zaten burada lokum yok yani. O da bir parantez olarak şurada kalsın. Ama Türk kahvesine benzer bir özelliği de vardır. Onu da söylemeden geçmeyelim. O yüzden yanında mutlaka su geliyor. Beşinci madde suyla ilgili olacak. Madem espresso'nun yanına su gelir dedim, oradan devam edeyim istiyorum. Su iki çeşit oluyor İtalya'da. Yani aslında şöyle söyleyeyim, bizdeki gibi mineralli su, ki sizin soda diyebildiğiniz ama soda biraz ağırdır içmesi. Burada onun daha hafif içimlisi olan mineralli su var. Bir de normal.
Bir restorana gittiğinizde mesela ya da herhangi bir yerde su almak istediğinizde sorarlar. Natürel mi, mineralli mi diye. Mineralli olan biraz daha gazlıdır ama dediğim gibi soda gibi içimi ağır değildir. Suya göre biraz daha ağır, sodaya göre bayağı hafif bir içimi vardır. O yüzden buraya geldiğinizde eğer su almak istiyorsanız, bir markete uğradıysanız her gördüğünüz suyu bizim normal sulardan zannetmeyin. Şöyle üzerini bir okuyun derim. Altıncı olarak sizi bayağı ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de artık böyle işte Starbucks'lardır, ne bileyim Karibu'lardır, daha birçok soulmate'lerdir, birçok artık böyle coffee shop'lar var ve bu coffee shop'ların getirdiği bir kültür olarak da çok fazla Amerikan, yok işte white chocolate mocha falan tarzı şeyler içiliyor. Şimdi size bir sürpriz. İtalya'da böyle bir şey yok. Buna çok şaşırdığınızı biliyorum. İtalya'dan önce gelmiş olanlar şahit olmuştur diye düşünüyorum. Ama şahit olmayanlar için ya da ısrarla anlamayanlar için bir bara gidip de ya da herhangi bir yere bir şeyler içmek için gittiğiniz zaman tutup da ben bir white chocolate mocha falan alabilir miyim dediğinizde size şöyle bir bakış ya da sinirlenebilirler yani. Bilemezsin, sinirlenebilirler. Çünkü İtalyanların kırmızı çizgisidir. Kahveleri, pizzaları, makarnaları, yani yemek kültürleri onların o kadar kırmızı çizgisidir ki bu sanki onlara küfür ediyorsunuz gibi gelebilir. O yüzden size şöyle söyleyeyim. İtalya'da öyle şeyler bulamazsınız. Bulabileceğiniz yerler vardır. Dediğim gibi bu coffee shop'lar ki çok yaygın değil. Gerçekten yaygın değil biliyorsunuz. Coffee shop'ların olduğu yerler ya da McDonald's'larda falan bu tarz şeyler bulabilirsiniz. McDonald's'ın coffee kısmında. Ama onun dışında yerel bir İtalyan barında asla bulamayacağınız içeceklerdir. Burada ne içersiniz? Düz espresso. Macchiato içebilirsiniz. Bu arada macchiato sizin bildiğiniz macchiatolardan değil. Şöyle grande falan alabileceğiniz bir macchiato değil. Gerçekten minicik bir fincanı olan espresso'nun üzerine biraz süt konulmuş hali. O da yani gerçekten birebir oranında var yok şeklinde bir sütün olduğu bir kahve çeşididir. Onun dışında mesela ablam buraya geldiğinde ısrarla soğuk kahve istemişti. O tarz bir şeyde bulmak çok zor. Cidden çok zor. Ben hatta dedim ki bir tane soğuk kahve çeşidi biliyorum. O da çok şekerli oluyor. Bence beğenmezsin diye söyledim. Ama dediğim gibi onu bile bulmak gerçekten zordur. O yüzden buraya gelip Amerikan kahveleri istemeyin derim. İtalya'daysanız gerçek bir İtalyan gibi espressonuzu içmelisiniz. Diğer bir maddeye geçiyorum. Cappuccino ile ilgili. Bu da gerçekten büyük bir İtalyan kültürünün getirdiği büyük bir kahve şeklidir. Cappuccino genelde derler ki non si beve dopo le 11. Ne diyorlar? 11'den sonra cappuccino içilmez. Neden içilmez? Neden 11'den sonra? Cappuccino biraz kahvaltı içeceğidir. O yüzden de 11'den sonra artık öğlen yemeği hazırlıkları yapılır. İtalya'da 12-1 gibi yemek yenir. O yüzden o saatten sonra genelde içmezler. Sebebini de şöyle açıklıyorlar. Sadece ve sadece kahvaltı içeceği gibi bir kural var diye değil. İçerisinde çok fazla derecede süt bulunduruyor. Ve sütü yani sindirilmesi biraz zor oluyor. Bütün gün sabah içtiğinizde bütün gün vaktiniz var ve o sütü sindirebilirsiniz. Ama eğer 11'den sonra içerseniz bu vakit kısalıyor ve mideniz fazladan yoruluyor diye düşünüyorlar. O yüzden de non si beve dopo le 11 diyorlar. Ben peki böyle yapıyor muyum diyorsanız. İlk geldiğimde biraz tabii turist gibiydim ve evet cappuccino istemiştim. Ve bana ya bu saatten sonra cappuccino içilmez falan diyenler oldu. Bir tanesi eşimde. Ama tabii ki canın istiyorsa iç de dendi. Hani illa da böyle yapacaksın diye bir şey yok. Ama eğer gerçek bir İtalyan gibi geleyim, turistken de gerçek bir İtalyan gibi gezeyim derseniz bence 11'den sonra sipariş etmeyin. Kaçıncı maddedeyiz bilmiyorum, sayamadım ama o 10 maddeden bir tanesi daha geliyor cappuccino ile ilgili. Cappuccino yanında kruvasan ya da brioche denen kruvasana benzeyen o tarz şeylerle yenilen ve adına İtalyan breakfast dediğimiz, İtalyan kahvaltısı dediğimiz bir kültürü içeriyor. Yani İtalyanlardaki kahvaltı tatlıyla oluşturulurken Türklerdeki kahvaltı bunun tam tersine zeytin gibi, peynir gibi, domates gibi. Domates diyorum çünkü bununla ilgili çok değişik bir anım var. Bu tarz şeylerin yendiği ve yanına da çay içildiği bir kültürdür. O kadar farklı ki bir yerde kahve ve tatlı bir şey yerken bir yerde tuzlu şeylerinde, hatta onlara göre ağır olduğunu düşündüğüm yumurta gibi şeylerinde yendiği ve yanına çay içildiği iki farklı kültür. Bu gerçekten değişiktir. Domatesle ilgili olan şey de şu. Fabio Türkiye'ye geldiğinde ben kahvaltı hazırladığımda her şeyi böyle koymuştum. Yani Türk kahvaltısı nasıl oluyorsa her şeyi koymuştum. Ama en çok ilgincine giden şey domatesi sabah sabah çiğ bir şekilde yememiz olmuştu. Yani her şey ilgincine gitmişti de bana böyle demiş yani domates sabah çiğ. Hani
Ve sonra bana o kadar normal gelen şey 5 yıl sonra burada yaşadıktan sonra evet diyorum anormalmiş. Aslında bu kültüre göre cidden anormalmiş ama çok da saygılılar. Türkiye'ye geldiğinde Türkler gibi kahvaltısını yapıyor. Hatta yetmiyor üzerine burada da bizim kahvaltılarımız biraz yarı İtalyan, yarı Turkish ilerliyor. Görüyorsunuz zaten fark ediyorsunuz. O da bayağı bir alıştı bizim kahvaltılara. Diğer bir madde az önceki bahsettiğim kahvaltıda yenen tatlı şeyler, brioche tarzı şeylerden bahsedeceğim. Bunlar her barda gittiğiniz zaman böyle bir cam mekanı alan vardır. Orada böyle seçebileceğiniz alanlardadır. Yani bir menüde özellikle yazmaz. Ya Türkiye'de genelde menülerde yazar biliyorsunuz ki. Gittiğiniz zaman bir menü istediğinizde çoğu bar sizin suratınıza bakabilir. Yani bu gerçekten farklı Türkiye'ye göre. Onun yerine gidip siparişinizi verirken cam mekanda gördüğünüz o gün artık hangi tatlı varsa gördüğünüz şeyden sipariş edersiniz. Böylece menü ortadan kalkmış oluyor ve daha çok böyle servisin içine girdiği hatta barın sahibiyle ya da barın çalışanıyla muhabbet, sohbet etmenizi gerektiren bir ortam oluşmuş oluyor. Zaten İtalyan barlar çok sıcaktır. Diğer bir madde de bununla ilgili. Çok sıcak bir ortamdır. Genelde eğer yerel bir bara gittiyseniz herkes birbirini bilir. Herkes birbiriyle günaydınlaşır, selamlaşır. Bilmeseler de yapıyorlar gerçi. Hani öyle bir şey var. Bilmeseler de mutlaka selamlaşıyorlar. Ama hele de biliyorlarsa en az 10 dakika ayakta bir sohbet edilir. Mesela espresso içen biri onu bir 15-20 saniyede bitirir ama 15 dakika, 10 dakika mutlaka orada durup o kişiyle muhabbet eder. Yerel barlarda bir de şöyle bir şey vardır, bizim için de geçerli. Birçok zaman gideceğinizde arkadaşlarınızı aramanıza gerek yoktur. Çünkü zaten bellidir az çok, mesela saat 5 gibi aperitivo yapmaya gelenler olur. Saat 9 gibi akşam yemeğinden sonra çıkmak isteyenler olur. Çıktığınız zaman kimseyi aramanıza gerek yoktur. Gidersiniz orada mutlaka arkadaşlarınızdan birkaçını bulursunuz. Evet, 10 maddenin 10'unu da bitirdim. Bugün size bar kavramından, barda içilen şeylerden bahsetmeye çalıştım. İtalyan barları ve Türk kafelerinin farkını, bizim kahve kültürümüz ve onların kahve kültürü arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Umuyorum bu 10 madde işinize yarar. Buraya gelirsiniz, gelmezsiniz. Şöyle bir kültür olarak bir yerlerde dursun diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun yeni versiyonları gelecek. O yüzden takip etmeyi, like bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.